Altıncı evde bir planetiniz varsa o planet alerjik çalışabilir. O planetin hükümlerinde olan şeylerden uzak durun. Alerjik şeyler yapabilir. Natal haritanızda düşük planetlerin olduğu yerler vitaminsel olarak sizi azaltabilir, dengesizliklere sebep olabilir vesaire. Güney ay düğümü transitten geçerken biz buna ne diyoruz? Vital ne demek? Ölümcül tutulmalar. Yani size ölümcül tutulmalardan bahsederken vital işledim. Yani kişinin ölümle yüzleşmesine sebep olabilir. Hastalık medikal olarak gerçekleşebilir. Kazalar çıkabilir. Bak mesela bu meme kanseri mesela haritası daha çok ay ile ilgili. Ay sıkışırsa meme kanseri yapabilir. Bir de ay 8. evi yönetiyor yani. Bu direkt meme kanseri. Yani kişinin doğurma ve besleme organlarında bir sorun olabilir. Ay akrep doğurganlıkla da ilgili problemler verebilir. Yani burada 8. evi yönetiyor çünkü. Yalnız High-Leg'e pek güvenmeyin. Onu söyleyeyim. Yani High-Leg demek yani bu senin yaşam uzunluğunu veriyor. Şimdi bu High-Leg yaşam uzunluğu veriyor. Hemen ben bunu işte çok korkutucu bir şey bu High-Leg. Yani hemen bunu görünce hocam benim 50 yaşında ölümüm var. Benim kalmış 10 yılım diyen öğrenci çıktı. Yani hani çıkabilir içinizde de. Yani burada çok korkunç bir nokta bu. Yani High-Leg hesaplamaları. High-Leg haritanın yaşam ömrünü ölçüyor. Ama bu illa orada öleceksin anlamına gelmiyor. Tüp bebek yaptıracaksın. Gat-Uranüs kavuşumu var. Gat-Uranüs kavuşumu tüp bebekle ilgili zaten tüp bebek olumsuz olacak yani. Para vermene yazık yani. O kadar parayı yazık. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Geçen ders arkadaşlar vital, nodal, progress birçok şey gördük. Bir hastalığı nasıl teşhis edeceğiz? Neler var? İleride ne vereceğiz? Yani ne olur gibi tahminler yapmayı gördük ilk dersimizde. Ben de notları hazırladım arkadaşlar. Sizlere hafta sonu böyle bir not gönderdim. Bu size geldi şu an. İçeriğinde ne var? İçeriğinde bunlar var arkadaşlar. Arap noktaları tablosu, bitkiler tablosu, mizaç değerlendirme tablosu ve şifalı taşlar notları. Medical astroloji aynen. PDF burada. Nodal harita kartı, açılar kartı. Böyle bunlar var içinde. Kişinin natal haritasını önce arkadaşlar normal bir gözle bakın. Hani 6. evde ne var? Hani bakalım yani durum ne? 8. evde ne var? 1. evin dispozitörü nerede? 6. evin dispozitörü. Natal haritaya baktığımızda arkadaşlar Mars'ı deklinasyon dışı görüyoruz. Merkür deklinasyon dışı görüyoruz. Bakın 2 tane gezegen pembe. Yani pembe olması deklinasyon dışı olduğunu gösteriyor değil mi? 23.30'dan sonra 23.27 mi neydi galiba? Orayı geçtikten sonra deklinasyon dışına çıkmış oluyor gezegen. Deklinasyon dışına çıkması sınır dışıdır. Eğer deklinasyon dışına çıktıysa bir de böyle güney ay düğümü ile birlikteyse, tek kare ise, zorlayıcı açılar altındaysa sağlık sorunları meydana getirebilir. Güney ay düğümü ile buluşan gezegen zaten medikal işarettir yani. Medikale. Çünkü GAT'la kavuşuyor. GAT'la kavuşan bir şey. GAT neydi GAT? GAT arkadaşlar medikal astrolojide değil mi? Kafayı temsil eden, beyni temsil eden, yine geçmiş hayatlardan getirmiş olduğumuz travmatik etkileri temsil eden bir yerdi GAT. Güney ay düğümü yani. Yani bakın şurası. Dolayısıyla burada Mars'ın hem deklinasyon dışı Merkür'le beraber GAT'la beraber olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu buraya bir yani değerlendirirken onu da görün yani. Bakıyoruz. Kişinin 6. evini Satürn kesmiş. Satürn burada arkadaşlar. Şimdi Satürn burada 18 derece. Bir yaklaşım var mı Neptün'den? Düz bir Satürn var önümüzde. Retro değil. Neptün'e karşı karesi geçmiş. Satürn ne yapıyor burada? Bakın Satürn aynı zamanda Gad'ın yöneticisi burada. Hem 6. evin yöneticisi hem de Gad'ın yöneticisi burada. Satürn başka nereleri yönetiyor? 3. evi de yönetiyor. Yücelim yöneticisi olarak. Şimdi bunların hepsini buraya koyuyor şimdi. Getirdi.
Yani bunu buraya getirdi, bunu buraya getirdi. Hepsi buraya geldi bunların yöneticisi olduğu için. Başka bir yerlere bir hükmü var mı? Tabii ki bütün terimleri, dekanları da getirdi aslında. Yani Satürn içeride yönettiği tüm dekan, tüm yöneticiler hepsi şimdi oraya 6. evi yığdı. Yani 6. evden yönetiyor. Şimdi 6. ev zaten medikal bir problem. Yani medikal bir ev. Yani dolayısıyla 8. ev neydi? Neydi bizim arkadaşlar? 8. evimiz değil mi? 8. evin yöneticisi Jüpiter. Bakın Koç burcunda kişinin. 6. evinde Satürn var. Jüpiter'e bakıyorum 8. evde karmik dekare. Şimdi 8. evde karmik dekare arkadaşlar medikal direnci indirir. Yani biyolojik direnci aşağı çeker yani bağışıklık sistemiyle ilgili. Şimdi Jüpiter Koç kafatasını gösteriyor. Yani kafa, beyinle ilgili bir şey var. Ama bu yani beyinle ilgili bir şey var ama şimdi kişi vegener. Yani hani bir beyinle ilgili bir konu değil yani. Vegenerin durumu vücutta iltihaplanma yapıyor. Özellikle eklemlerde dışa vuruş şekli. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam dışa iltihap şeklinde vuruyor. İç organlarda da yayılıyor ve yani kişi yani çok ciddi problemlere sebep verebilir. Kişinin nefes almasını engelleyebilir. Boğaza oturabilir. Boğaz, boyun bölgelerinde olabilir. Ondan sonra el, kol, eklemlerde yara bere çıkabilir. Ondan sonra vücutta bir iltihap oluşuyor. Kılcal damarlarda ve dışarı doğru. Bakın Wegener'i bir okuyalım bir dakika. Bakın burada Wegener üst solunum yolları, akciğer ve böbrekleri tutan, bakın demek ki böbrekler de işin içine girebiliyor. Türkiye'de görülmek sıklığı henüz bilinmeyen, yani pek fazla görünmüyormuş Türkiye'de demek ki. Ondan sonra bakın böbrekler ve akciğer yolları üzerinde genellikle ilgili bir şeymiş. Demek ki terazi burcunu devreye alacağız. Demek ki ikizler burcunu bakacağız yani. 3 aşamada gerçekleşiyormuş. Birinci aşaması nasıl başladı, nasıl ilerledi, kalıtsal mı yoksa etkiyle mi olacağı konusu çeşitli tartışmalar sürmektedir diyor. Bu sürenin ortalama 6 ay sürdüğü düşünülüyor diyor. Baş ağrısı, bak baş ağrısı, ani başlayan ateş, karın ağrısı, burun kanaması, vücutta bölgesel şişlikler. Bakın demek ki başla beyinle de ilgisi var. Çünkü bakın ateş diyor, karın ağrısı, burun kanaması, vücutta bölgesel şişlikler, vücutta döküntüler, eklem ağrıları, kulak akıntısı gibi genel, bak şimdi kulak mulak falan diyor. Burada Koç burcu da var. Ya zaten böbrek deyince aklınıza beyin gelsin arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim ben size. Çünkü şimdi diyeceksiniz hala kaya maydanoz. Hocam ne beyni ne böbreği yani. Arkadaşlar beyinle ilgili bir sorun olursa beynin ilk iptal ettiği organ böbrek arkadaşlar. Hani ilk iptal ettiği organ böbreklerden vazgeçiyor. Yani beyin eğer zor durumda kalırsa enteresan bir şey. Ben de şaşırıyorum hani öğrendikçe de nasıl oluyor la bu diye falan. Ama medikal hani bilgiler böyle insanı şaşırtıyor tabii. Hani bizim sandığımız gibi değil yani başka bir şeyin nedeni başka bir şeye tetikleyebiliyor. Yani beyin zor durumda kalırsa yani kendini hayatta tutabilmek için vücutta önce böbrekleri götürüyor. Demek ki o zaman böbrek rahatsızlıklarında beyine de bakmak gerekiyor. Yani sen burada böbreği göremeyebilirsin. Beyinle ilgili bir şey böbrekten çıkıyor olabilir. Aynen Koç terazi karşıtlığı zaten var. Hani burada dediğim gibi hani Koç burcundaki karşıtlıklar terazi burcunu da yorar. Hani Koç burcunda yerleştiği için terazi burcunu da hani yoruyor orada. Çünkü karşıt ama burada bir gezegen yok Allah'tan. Ama yani burada baktığımız zaman terazi burcunun yöneticisi Venüs Oğlak burcunda. Yani Mars'ın elinde, Satürn elinde burada bu Venüs. Yani ikinci evi buraya getirmiş bakın. Yani burada bir şekilde Mars Oğlak burcunun yücelim yöneticisi. Yani aynı zamanda 8. evde de Jüpiter'in yöneticisi. Aynı zamanda Satürn'ün de 6. evinde yöneticisi olduğu bir yerde Venüs. Yani o terazi burcundaki olay yani yöneticisi orada Oğlak burcunda. Yani sıkıntılı bir yerde olduğunu da görüyoruz. Üçgen açılar iyileşme göstergesi olur mu? Evet olur. Olmaz mı? Olur. Üçgen açılar zaten iyileşme. Bakın Mars direnci. Mars fiziksel direnç. Birinci ev. Mesela bak ben size bitkilerden biraz bilgi veririm. Hani ben haftaya bunları daha da derin işleyeceğim de. Natal haritanızda arkadaşlar fiziksel direnç ASC'dir, tamam mı? ASC burcunuzun yöneticisinin özellikle bir kontağı varsa kontakları da kullanabilirsiniz. ASC yöneticisini de kullanabilirsiniz. Mesela örnek ben böyle bir harita açtım. Merkür burada, Merkür Güneş'le birlikte. Şimdi ben mesela Merkür Jüpiter kontağı olsaydı ben mesela burada Jüpiter'le Merkür arasındaki bitkileri kullanmak isterdim direnç için. Tabii ki burada yücelimine bakacaksınız, şeyine bakacaksınız vesaire. Ama haftaya bunları ben işlerim size. Ama şimdilik yani sadece birinci ev evet. Yani bu yine tepe noktasını kullanabilirsiniz. Yani bunları sevdiğin şeyler bunlar, istediğin şeyler bunlardır. Yani buranın yöneticisinin şeyi senin
senin o tadı sana güzel gelir. Aroması güzel gelir. Mesela haritanın en tepesine Satürn hakim şu an mesela. Jüpiter var mesela. Satürn, Jüpiter. Böyle bitkilerini seversin mesela. Hani hoşuna gider. Ondan sonra ya da sana böyle bir şey katar hayatına. Yani böyle o şey. Tat senin hayatına güzel şeyler katar yani. ASC ile MC'ye saldırın. Yani hani o tarz şeyleri hayatınıza daha çok sokun. 6. evde bir planetiniz varsa o planet alerjik çalışabilir. O planetin hükümlerinde olan şeylerden uzak durun. Alerjik şeyler yapabilir. Natal haritanızda düşük planetlerin olduğu yerler vitaminsel olarak sizi azaltabilir, dengesizliklere sebep olabilir vesaire. Stelyum var 6. evde. Şimdi burada incelememiz lazım. Nasıl bir stelyum? O stelyumu ne yönetiyor? 6. evde stelyum birçok konuda alerjin olabilir. Çok yoğun bir kadınsın zaten. 6. evde stelyum varsa çok hamarat bir kadınlığı gösterir. Yani böyle çok çalışkan, böyle abi bir şeyler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bu seni yorar. Dolayısıyla şimdi zaten beden yorgun, yani hani bir şeylerle uğraşıyorsun sürekli, bir de o gezegenleri oraya sokman, yani birçok şeye alerji de gösterebilirsin. Ama mesela onları da alman gerekebilir yani, hani bilmiyorum, orada nataliteyi görmemiz. Soruları cevaplayalım. BAM telini anlatır mısınız? Konu tam oturmadı bende. BAM telini anlatıyorum, vital noktaları. Ben bu konuyla ilgili daha önceki paket derslerde çok uygulama yaptım ama yine şöyle anlatayım. Güneşten sonraki 4. ev bizim vital noktamızdır arkadaşlar, tamam mı? Oranın yönesi vital noktamızdır. Bu noktanın yönesi eğer tek kare ise, bu noktanın yönesi eğer kare ise veya bu noktanın, yani oradan gat geçerken, güney ayrımı transitten geçerken biz buna ne diyoruz? Vital ne demek? Ölümcül tutulmalar. Yani size ölümcül tutulmalardan bahsederken vitali işledim. Yani kişinin ölümle yüzleşmesine sebep olabilir. Hastalık medikal olarak gerçekleşebilir. Kazalar çıkabilir. Özellikle bu noktalara üzerine gat yaklaşırken 3 derece tonansla yakındayken dikkatli olmanızı tavsiye ederim ve vücut direncinizi arttırmanızı tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar vital noktalarınız, yani güneşi 1. ev aldıktan sonraki 4. evinizin yöneticisi ve 4. evinizin içinden gat geçerken, oralarda tutulma olurken gadın oraya, o noktanın yöneticiine 3 derece yaklaşması problemler ortaya koyabildiği gibi sizin canınızı sıkacak olaylar ortaya koyabilir. Daha önce ne zaman geçmiş bir bakın bakalım ne yapmış. Yani dolayısıyla her zaman medikal çalışmayabilir. Zorlayıcı bir noktadır. Ama bazen medikal, çoğu zaman medikal çalışır. Özellikle kişinin vital noktası çok önemli transitler, çok önemli natal haritasına güzel açılar aldıysa bu kişi öyle hastalık çalışmayabilir yani. Adamın vital noktası Jüpiter trinesi var yani hani vital noktasında. Yani şimdi biraz önce gördük bakın. Vital nokta tek kare. Bu hastalık. Bakın Wegener hastasında vital nokta Jüpiter tek kare. Şimdi bu hastalık barındırıyor. Buradan gat geçerken kişi problem yaşayabilir. Buradan geçerken çünkü vital noktasını kesişen yer burasıydı değil mi? O zaman gat buradan geçerken veya gat buradan geçerken, şu iki evden geçerken problem. Zaten ilk teşhisi, ilk hastalığın çıktığı an gat burada arkadaşlar. Ama tabii bu noktanın üstünde değil. Ama ben o olayın 2015 Nisan'da geçmiş oradan. Farkındaysanız baktık. Ben olayın 2015 Nisan'da başladığını düşünüyorum. Ama hastalık olarak o zaman nüksetmiş. Yani buradan geçerken nüksetmiş. Ama doktora gitmişler. Yani doktorluk olmuşlar. Ya da bu hastalık ilk o zaman belirmiş. Ama ben burada belirdiğini düşünüyorum. Yani vital olarak. Çünkü Jüpiter burada vital nokta. Onu söyleyeyim. Geçtikten sonra hastalık çıkmış mesela, değil mi? Gibi. Burada progres haritalar da önemli. Progresine de bakacaksınız kişinin yani. Tamam mı? Hocam astrokardiyografi bakamaz mıydık burada? Bakardık. Doktorun haritasına da bakardık. Astrokardiyografiye de bakardık. Mesela örnek, astrokardiyografi çok iyi çalışır o medikalde. Astrokardiyografi medikalin. Bu arada astrokardiyografi dersimiz var ha. Katılmak isteyen arkadaşlar katılabilirler. Medikaldir yani. Hani çok iyi medikal çalışıyor astrokardiyografi. Türkiye'de güzel açıları var bu kişinin. Özellikle şu bölgede bakın Merkür çok güzel ASC'yi destekliyor. Mesela şu bölgedeki doktorlar veya bu bölgedeki hastaneler olabileceği gibi aynı zamanda şu bölgede de güzel etkileşimler alabilir. Yani Türkiye'nin her yerinde bakın sadece şu bölgedeki şeylere dikkat. Yetişen bitkiler veya bu bölgedeki yetişen doktorlar ya da bu bölgedeki doktorlar kişiye zarar verebilir. İşaretliyorum bu bölge. Çünkü neden? Şiron kare, MC'ye, Uranüs MC'ye kare. Biz bunların olduğu yerlerdeki doktorlar isterse bilmem ne mucidi olsun. Zor yani. Şimdi burada özellikle Uranüs kareleri MC'ye kare yapması, özellikle Mersin bölgesi, Kayseri bölgesindeki doktorlardan uzak durmalı ve hastanelerden uzak durmalı. Burada
daha çok olumlu etkilerin olduğu yer. Mesela örnek Mars transiti. Bakın Mars etkileşimde kişinin ASC olarak bu bölgesinden geçmekte. Bu bölgelerde doktorları kullanabilir. Yine Şiron bakın şu bölge üzerinden geçmekte. Kullanabilir hani gibi ama bu bölgeye fazla yaklaşmamasını tavsiye ederim tedavi olurken. Ne doktoruna ne de hastanesine. Bunları ben daha ayrıntılı şekilde sizlere coğrafi astroloji içinde işleyeceğim. İsterseniz oraya katılabilirsiniz. Hocam toplumsal genel olarak etkileyici bir hastalığı incelesek mesela meme kanseri gibi örnek bir haritayla. Daha önce biz bunları inceledik. Size gönderdim paket derslerde. Bayağı bir meme kanseri var. Şu an meme kanseri açtım bir tane. Hatta şöyle bir arayalım. Hatta ben bu konuyla ilgili böyle bir şey arıyorum. Meme kanseri ölüm. Bak mesela bu meme kanseri mesela haritası daha çok ay ile ilgili. Ay sıkışırsa meme kanseri yapabilir. Bakın burada bir meme kanseri hastası var. Ay akrepte karmik tekare partil. Bu aynı zamanda nodal olarak baktığımızda kişinin sağ sol göğüslerine denk geliyor. Ay nıtarada da sıkışmış durumda. Bu da meme üzerinde bazı rahatsızlıklar yapabilir. Ay akrep zaten. Ay akrep karmik tekare medikaldir zaten. Bir de 12'ye giren bir ay var burada. Yani 2 kere hastalık. Bir de ay 8. evi yönetiyor. Yani bu direkt meme kanseri. Yani ya da meme kanseri veya meme ile ilgili bir sorun ya da rahimle ilgili. Tabi burada bilemeyiz hani meme mi rahim mi. Onlar çünkü ay hem rahim hem meme demek. Yani burada ondan sonra bölgesel olarak kişinin doğurma ve besleme organlarında bir sorun olabilir. Ay akrep doğurganlıkla da ilgili problemler verebilir. Yani burada 8. evi yönetiyor çünkü ve aynı zamanda 6. evi de yücelim göstergesi. Dolayısıyla bu şekilde bir göstergenin 12. eve doğru gitmesi benim çok da hoşuma gitmez yani. Bu bir medikal göstergedir o zaman. Bir de Haylek yaşam göstergesi ve hayat uzunluğu demiştiniz. Onu da inceleyelim. Haylek yaşam göstergesi onu göstereceğim size. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili çok daha fazla örnek yapacağız. Şimdi şu Vital'i şeyi bir bitirelim. Sonra Haylek'e geçeceğiz. Şimdi Haylek'e geçince hem Vital hem Natal hem Nodal hem de Haylek girecek devreye. Yani yalnız Haylek'e pek güvenmeyin. Onu söyleyeyim. Yani Haylek demek yani bu senin yaşam uzunluğunu veriyor. Şimdi bu Haylek yaşam uzunluğu veriyor. Hemen ben bunu işte çok korkutucu bir şey bu Haylek. Yani hemen bunu görünce hocam benim 50 yaşında ölümüm var. Benim kalmış 10 yılım diyen öğrenci çıktı. Yani hani çıkabilir içinizde de. Yani burada çok korkunç bir nokta bu. Yani Haylek hesaplamaları. Ben bunu şimdi öğreteceğim ama arkadaşlar öyle değil yani, tamam mı? Haylek haritanın yaşam ömrünü ölçüyor. Ama bu illa orada öleceksin anlamına gelmiyor. Şimdi burada sen Haylek çıktı senin atıyorum 60. Sen şimdi 50 yaşındasın diyelim. Bu senin ömrünün 10 yıl kaldığını söylemiyor. Haylek 60 yaşından sonra gelecek olan vital transitlere çok dikkat et. Çünkü ölümcül, gerçekten ölümcül olabilir. Demek oluyor bu. Yani 60 dedi, Haylek 60 çıkıyorsa senin yani Haylek hesaplamaların, yani senin orada yaşam uzunluğun 60 yaşına çıkıyorsa senin burada 60 yaşından sonra zorlayıcı transitlerde dikkatli olman gerekiyor anlamına geliyor. Yani bu illaki orada öleceksin anlamına gelmiyor. Orada vitale bakacaksınız. Orada transite bakacaksın. Solar returuna bakacaksın. Progres'e bakacaksın. Yani bir sürü şeye bakacaksın yani. Yaşam ömürlüğüdür. Ömür uzunluğuyla ilgili. Ama harita bazen 60 diyor. 72'ye kadar ömür veriyor. Yani o yüzden Haylek'le benim pek işim yok. Ama size anlatacağım. Yani burada ama Haylek'e kalırsanız yani ayvayı yediniz demektir. Yani dediğim gibi yani hiçbir medikal bir şey yapamazsınız. Ama Haylek diye bir şey var. Evet, ömrü veren noktalar ve gezegenlerin hesapları ve yaş ömür hesaplama. Ama dediğim gibi sadece Haylek'le işlem yaparsanız yanılırsınız yani. Onu söyleyeyim. Baştan söyleyeyim de. Tüp bebek tedavisi için gökyüzü olarak hangi pozisyonu kullanmalıyız? Şimdi tüp bebek, bak adı üstünde. Bebek ay ya da hamile kalmak ay ile ilgili. Tamam mı? Uranüs'te tüp demek. Yani Uranüs tüp. Yani teknolojik baby. Teknolojik baby. Yani ne oluyor? O zaman teknoloji tüp bebek olmuş oluyor. Yani Uranüs ne oluyor? Ay Uranüs açıları güzel olsun. Ama burada ben size medikal ben size burada anlattım bak onları. Şurada yazıyor arkadaşlar. Tek tek anlattım. Bu biraz seçim astrolojisine giriyor ama ben size eleksiyon zaman planlamayı anlattım. Yani sen bir tedavi olacaksın diyelim. Yani diyelim ki çocuğun, diyelim kadının haritasında Mars Yengeç burcunda 5. evde mesela, diyelim ki rahimle ilgili bir sorunu var. Ama tedavi edilebilir mesela, tamam mı? Bu kişiye mesela tüp bebek uygulaması yapılacak. O zaman arkadaşım şimdi burada bir kere o Mars
Tamam, tetiklenmeyecek büyük bir gezegen tarafından. Bir. İkincisi burada yazdığım şeyler var. Hani bir ameliyata, bir operasyona giriyorsanız siz eğer. Yani orada bunlara dikkat edeceksin. Şimdi bunlar maddeler, hani bir sürü şey var burada. Hani onun şeyini koruyorsun, ASC'yi koruyorsun. Yani ameliyata girdiğin an. Bu konuda eleksiyon yaparken, buna biz eleksiyon diyoruz. Eleksiyon yaparken arkadaşlar whole sign harita kullanabilirsiniz, daha mantıklı olur. Çünkü Placidus çok dakiktir. Ama sen ameliyata giriyorsun ama o zaman çalışmıyor ki yani. Ameliyata giriyorsun ama doktor hemen ameliyata başlamıyor ki yani. Tamam. Dolayısıyla daha whole sign haritaları kullanın ve bu dediklerime uyun. Yani nedir? Bunlar dünya çapında tüm astrologların bir ameliyat planlarken kullanmış olduğu önemli noktalar. Yani önemli göstergeler. Yani sen yani Mars natal gatla yani transite giderken ameliyat yaptırmamalısın yani. Tamam mı? Herhangi bir konuda yaptırmamalısın. Ya fark etmez yani. Çünkü Mars ameliyat demek. Şimdi sen ameliyat göstergesinin GAD'a giderken ne ameliyatından bahsediyorsun mesela? Tüp bebek yaptıracaksın. Gat-Uranüs kavuşumu var. Gat-Uranüs kavuşumu tüp bebekle ilgili, zaten tüp bebek olumsuz olacak yani. Para vermene yazık yani. O kadar parayı yazık. Bir haritamda Ay 11, Jüpiter 14 puan. O halde Jüpiter daha önemlidir diyebilir miyiz? Ay döngüleri, yücelim Jüpiter döngüleri önemli destek. Peki asalet bakımından vital haritamda Ay 11. Süper, bak Muhammed işi anlamış. Evet, asaletlere bakıyor ve puanını söylüyor. Yani evet, burada işte dedim ya biraz arkadaşlar bu konu bütün konularla birlikte yani işleniyor. Tamam, hani mesela birçok şeye hakim olabilmeniz gerekiyor. Mesela Muhammed bizim temel seviye öğrencilerinden. Ta hazırlıktan beri bizimle. Burada veya fark etmez yani bir yerlerden de almış olabilir. Yani illa bizimle olmasına gerek yok. Yani ne kadar bilginiz varsa o kadar çok fazla yorumlayabilirsiniz konuyu. Bir bakalım 29 Eylül mü 28 Eylül mü? Nerede? Çanakkale. Evet, burada ilk teşhise bakalım. Arkadaşlar Güneş Mars'a gidiyor. Kişinin hayat göstergesi, evrensel hayat göstergesi 12. evde. Evet, bu bir kere bir operasyonu şart koşuyor yani. Burada Ay Yengeç burcunda, arkadaşlar bir önceki açı Güneş'e kare ve sonraki açı da Mars'a kare. Bu evet, bu hastanelik bir durum var. Yani onu söyleyeyim. Ama Allah'tan Ay 9. evde de güzel. Bu noktada Ay 8'den çıkmış yani. Bakın Ay 8. evde olmamalı. Olursa iş yani bu bayağı iyi operasyon getirir. Tabii Güneş burada 12'ye giriyor. İşte bir hastalıktan bahsediyor. Ama daha Ay hızlı hareket ettiği ve içeride çok fazla hani etki, çok fazla üçgen var. Ama burada bakın Güneş Şiron karşıtlığı, Mars Şiron karşıtlığı, Ay Mars karesi, bakın bir operasyon gerekli olduğunu bize belirtiyor ki burada baktığımızda haritada neydi desin bir turda? 1. ev hasta, 7. ev doktor. Şimdi doktora baktığımızda doktorun göstergesi Venüs. Hastayla beraber. Yani doktor hastaya ulaşmış. Şimdi Venüs'le Mars birbirini ağırlıyor. Güzel. Bu muhteşem. Evet, adamın göstergesi, hastanın göstergesi Mars burada. 12. eve giriş yapması otomatik olarak bir hastalığı yani yatış yapmasını ya da hani çünkü 12. ev hastaneye yatış yapmakla ilgili. Ama Ay dışarıda olması güzel. Bunun bir tedavi süreci olması gerektiğini de aynı zamanda haritanın en tepe noktasında yönetiyor olması. Güneş burada bunu gösteriyor ama burada Mars normalde zayıf görünüyor bakın. Mars yanmış ama bakın Venüs birbirini ağırladığı için burada doktor konuya hakim olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü doktorla hasta yer değiştiriyor. Yani bu demek oluyor ki o Mars 1. eve geliyor. Fiziksel direnç veriyor. Aynı zamanda doktorun göstergesi Venüs Akrep bir anda Mars oluyor gibi. Joker yani. Yani burada bir joker var. Birbirini ağırlayan göstergeler, özellikle doktorun göstergesi senin göstergen birbirini ağırlıyorsa yani doktorun doğru söylediğini ya da doktorun güçlü olduğunu ya da doktorun sana fiziksel direnç katacağını gösterir. Çünkü aynı zamanda Mars olması fiziksel direnç. Ne oluyor? Evet, kişi hasta, 12. eve giren bir Mars var ama bir anda yer değiştiriyor. Mars 1. eve gelmiş gibi oluyor. Yani ne oluyor? Kişi hasta ama emin ellerde gibi bir durum da var. Zaten Ay'ı da dışarıda. Yani Ay 9. evde. Dolayısıyla rahat konumda olduğunu görüyor. Evet, kareye gidiyor kesinlikle. Ay karesi işte burada operasyon arkadaşlar. Ay boşlukta değil. Yani Ay Mars kare kesik biçikle ilgili gündemler verir. Şimdi haritanın en tepesini tedaviler Güneş yönetiyor. Bakın Güneş yönetiyor. Bu arada bayağı ciddi bir durum olduğunu da görüyoruz. Çünkü yakan şey yakmak, yani burada kişinin yani Güneş burada yakıyor. Mars'ı yakıyor. Ama Allah'tan yani bu bayağı iyi bir problemden bahsediyor. Yani öyle bir fıtık yırtık falan değil bu. Satürn'le çok güzel bir kontak kurmuş. Onu belirteyim.
Yani Güneş burada direnci yüksek. Mars'la Venüs'le birbirini ağırladığı için bunu görüyoruz. Yine doktor da sağlam görünüyor. Yani bütün herkese sağlıklı yaşam diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ömürleriniz olsun. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Tekrar medikal astrolojide devam edeceğiz arkadaşlar.